Note 12 Pro Plus Pro 5G'den çok daha beğendiğim bir telefon. Burada yurt dışı fiyatıyla da herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda Redmi Note serisinin şu ana kadarki her yönüyle en iddialı telefonunu, yani Note 12 Pro Plus'ın detaylıca inceleyeceğiz ve bu fiyatlara almaya değer mi değmez mi? Note 12 Pro 5G ve Galaxy A34'e göre ne gibi artıları var? Bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle bana destek vermek ve bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak her zamanki gibi fiyatlardan başlayalım. Note 12 Pro Plus ülkemize geldi. Fakat garantili bir satışı yok. Şu an için Note 12 Pro Plus yalnızca yurt dışı olarak alınabiliyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla 7000 bandında rahatlıkla bulunabiliyor. 12 GB RAM'li modeli de 8000 civarında bulunabiliyor. Açıkçası bu fiyatlarla bakarsak tabii ki son bölümde değerlendirmesini yapacağız. İlk olarak hemen kutu içeriğiyle başlayalım. Note 12 Pro Plus'a baktığımızda oldukça sade ve şık bir kutunun bizleri karşıladığını belirteyim. İçinden silikon bir kılıf, 120 wattlık hızlı şarj adaptörü ve Type-C şarj kablosunu görebiliyoruz. Ve burada güzel bir detay olarak ekranımız fabrikasyon koruyucuyla beraber geliyor. Tasarıma baktığımızda Note 12 Pro'nun diğer modellerinden daha farklı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Burada özellikle kasa yapısı olarak kenarlardan kıvrımlı, daha premium bir tasarım bizlerle birlikte. Elde tutuş hissiyatı da hiç fena değil. Tek elle kullanıma uygun bir cihaz olmadığını da burada belirtmiş olayım. Hem ağır hem de kalın bir telefonla beraberiz. Malzeme kalitesi bu fiyat bandı için gayet yeterli. Arka kapak cam, çerçevelerde plastik bir yapıyı görebiliyoruz. Ekran tarafında ise 6.67 inç AMOLED 120 Hz tazeleme hızının yanında HDR10 Plus, Dolby Vision gibi en üst düzey teknolojileri de bu ekranda görebiliyoruz. Açıkçası hem parlaklık noktasında hem de renk başarımı, genel canlılık olarak bu ekranın beni fazlasıyla memnun ettiğini söyleyebilirim. Her açıdan baktığımda amiral gemisini de, yani şu anda 30.000 40.000 TL gibi fiyatlarda satılan çoğu telefonu da ekran noktasında aratmayacak bir telefonla karşı karşıyayız. Yongacity kısmında herhalde bu senenin orta segmenti olarak en popüler işlemcilerinden MediaTek Dimensity 1080'i Note 12 Pro Plus'ta görebiliyoruz ve 8 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor. 256 GB depolamanın da beraberinde geldiğini söyleyeyim. Maalesef hafıza kartı desteği Pro Plus'ta yok. Bu işlemcinin sunduklarına, genel deneyimine bakarsak özellikle oyun performansında 60 FPS'i bize çok rahat bir şekilde verebildiğini söyleyeyim. PUBG olsun, diğer oyunlarda olsun düşük grafiklerde 60 FPS alabilirken grafikleri yükselttiğimiz zaman da 40-45 FPS bandında gayet akıcı, güzel bir oyun deneyimiyle karşılaşıyoruz. Açıkçası bu donanımıyla Note 12 Pro Plus en az 3-4 sene boyunca hiçbir problem yaşatmayacaktır. Pro Plus'ı rakiplerinden ayıran en önemli fark kesinlikle kameraları. Ana kamera 200 megapiksel çözünürlüğündeyken Samsung ISOCELL HPX sensörünü burada görebiliyoruz. f1.65 diyafram açıklığıyla da gerçekten başarılı bir kamera burada kullanılmış. 7 elementli lense sahip olması bu fiyat bandında rakiplerinden baya öne çıkmasını sağlıyor. Yardımcı kameralarda maalesef çok bir değişiklik yok. 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kamerayı görebiliyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksel ve Full HD 60 FPS çekebilen bir kameraya yer verilmiş. Kamera deneyimi fotoğraf çekim kalitesi olarak gerçekten başarılı iken videolarda da 4K 30 FPS'te güzel çekimler yapabiliyoruz. 200 megapikselin yanı sıra OIS destekli bir kameraya sahip olması da en önemli avantajlarından. Hem fotoğraflar hem de videolar konusunda 7-8 bin bandında alabileceğiniz en iddialı cihazlardan biri. Kamera konusunda Note 12 Pro Plus benden tam notu aldı. Yardımcı kameralar biraz eksik olsa da ana kameranın bu farkı çok ciddi oranda kapattığını söyleyebilirim.
5000 mAh batarya ve 120 Watt gibi orta segmentin en iyi hızlı şarj desteğiyle geliyor. Pro Plus'ı sıfırdan 100'e ortalama 20 dakikada tam olarak şarj edebiliyoruz. Geçen sene de Pro Plus modelini Note 11 serisinde görmüştük. Fakat orada bataryada bir kısıtlamaya gidilmişti. Note 12'de ise 5000 mAh'lik batarya Pro 5G modelinde olduğu gibi Pro Plus'ta da kullanılmış. Yani batarya deneyiminden herhangi bir kayıp yaşamadan en üst düzey teknolojiyi Pro Plus'la beraber alabiliyoruz. Bu gerçekten önemli bir avantaj. Ortalama günlük bir kullanımda 120 Hz'de 7-8 saat arası ekran sürelerini rahatlıkla görebiliyoruz. Oyun odaklı bir kullanımda da 5 saat civarı ekran süreleri verebiliyor. Bu deneyimiyle batarya olarak memnun edecek bir telefondan bahsediyorum. Android 12 ve MIUI 14 ile beraber geliyor. 3 yıl Android ve 4 yılda güncellemeleri almaya devam edecek. Arayüz deneyimi hız açısından da bize hiçbir sorun yaşatmadığını söylemem gerekiyor. Açıkçası MIUI 14 Xiaomi'nin şu ana kadar çıkarmış olduğu en kararlı arayüz diyebilirim. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine de sahip. Her açıdan ses performansı da yeterli. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi güncel teknolojileri de burada görebiliyoruz. Tabii ki 5G desteği de telefonumuzda var. Güvenlik kısmında da hem yüz tanıma özelliği hem de güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Suya ve toza karşı da IP53 ile olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Şimdi değerlendirmeye geçersek Note 12 Pro Plus, Pro 5G'den çok daha beğendiğim bir telefon. Özellikle kamera performansı ve hızlı şarj yetenekleriyle 12 Pro 5G'den ayrılıyor. Galaxy A34 Note 12 Pro 5G'den ayrılan bir telefon. Fakat Pro Plus'la kıyasladığımda kamera olarak da Note 12 Pro Plus'ın çok daha önde olduğunu söylemem gerekiyor. Hem ön kamerada hem de arka kamerada Note 12 Pro Plus A34'ün önünde. Burada yurt dışı fiyatıyla da gayet avantajlı bir telefon olduğunu düşünüyorum. Aldığınız zaman da en az 4 sene ne kamera, ne batarya, ne de performans olarak hiçbir sorun yaşatmayacaktır. Ayrıca Note 12 Pro Plus'la Pro 5G'nin bir karşılaştırması gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve son olarak Note 12 Pro Plus'a 10 üzerinden bir not verirsem fiyatını oranla düşündüğümde 8.75'i rahatlıkla verebilirim. Peki sizce Note 12 Pro Plus almak yurt dışı fiyatıyla gerçekten mantıklı mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kal.